Evet. Evet, Mustafa Hocam'dan zemin battalının atılış tekniklerini seyrediyoruz arkadaşlar. Buyurun hocam. Zemine atmadan önce tabii ilk önce bir tekniği temizleyelim kaymak bağlamasın diye de sonra anlattığımızın bir önemi kalmaz. Ben kağıt kesmişim. Şimdi ben bir yandan da göstereyim. İki tane zeminimiz boyamızı ayarladık. İlkini atacağım. Fırçayı standart bir şekilde hep aynı tarzda atmak istiyorsanız kendinizin bir ayarı olması lazım. El ayarı. Buna el melekesi zamanla kazanıyor zaten insan. Güzelce boyamı karıştırdıktan sonra, çünkü niye? Boya dibe çöküyor. Tekrar karışsın diye boyamı karıştırıyorum. Kaldırdım havaya. Bakın akan aktı kendiliğinden zaten. Sonra geri kalanı ben fazlasını sıkıyorum. Bak tıp 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 damladı, bıraktım. Bir daha aynı şekilde sıktım. Yine tıp tıp damladı. Bıraktım ve fırçanın ucunu düzgün bir şekilde açtım. Teknemizin bir kaymağı olabilir diye onu bir alalım. Bayağıdır bekliyor çünkü. Tamam, alabiliriz. Sıyırmadım abi. Evet, şimdi aşağıdan başlayarak atacağım. Niye aşağıdan başlayarak atıyorum? Daha yeni başladıysanız fırçaya hakimiyet olmayabilir. O yüzden buradan attığınız boyaların çoğu dışarı gidecektir ama biz teknemiz daha dolu olsun istiyoruz. Boş kalmamasını istiyoruz. Kağıt ne kadar az gözükürse bizim için o kadar iyi. O yüzden üstten alttan başlayarak gidiyoruz ki teknemizi doldurabilelim. Şimdi hep bu şekilde atıyorsunuz ya, o zaman bu istediğimiz şekli de veremiyoruz. Bak dirseğim hafif yukarıda, fırça aşağı doğru bakıyor. Yumuşak bir şekilde düşürmem lazım. Fırçayla sert vurmamam lazım. Dolduruyorum tekneyi iyice. Bu kadar şeffaf gözükmesi normal mi hocam? Şimdi boya ayarımıza bağlı. Burada zeminde olduğu için biraz daha şeffaf açık olsun istiyoruz ki çiçeği ön plana çıkartalım. Ama daha koyu miktarda ayarlayabiliriz eğer çiçek boyalarımızı Yok yani daha şimdi koyu ben ayarlayacaksak. sormuşum. İlk attığımızda mı böyle şeffaf oluyor? İkinci attığımızda İkinci değişiklik attığımızda mı? olacak. Diğer ikinci boya ilk boya sıkıştıracak. O zaman rengini ortaya çıkartacak inşallah. Eğer ayarlarımız yani net yerindeyse. olarak göremediğimiz boyalar birazdan o zaman daha net gözükecek. Değil Evet, mi? kesinlikle. Şimdi ikinci boy da aynı şekilde yine. Fazlası aktı kendiliğinden. Sıktım. Tekrar sıktım. Bu sefer üstten başlayabilirim artık öbeklileri düşürmek için. Yine aynı şekilde dirseğimi şöyle havaya kaldırdım. Yani bu bir kural değil. Atışı daha rahat gerçekleştirmeniz için. İstediğiniz şekli daha rahat verebilmeniz için. Peki hocam bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Biraz öncekini aşağıdan atmaya başlamanızda bir sebep var mıydı ilk atışı? Evet, teknemizi daha rahat doldurmak için. Çünkü attığım boyalar ilk başta dediğim gibi fırça hakimiyet olmadığı için yeni başlayanlarda boya dışarı çıksın istemiyoruz. Tekne içinde kalsın ki teknemizi doldurabilelim. Bakın bu aradaki biz bu çatlakları istiyoruz. Yani geniş boşluklar istemiyoruz. Bu aradığımız motifler, Ebru sanatındaki motifler budur zaten. İsminin gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de Ebru, biliyorsunuz. Hilal gözükür, damar şekli gözükür. Bulutumuzu Bulutumuzu suya da uyar. görüntü, evet, bulutumuzu suya da uyar. İstediğimiz görüntü budur. Kaşımsı görüntüleri de uyar. Bu şekilde aradığımız şey bu. Olabildiğince tekneyi dolu göstermek ve hoş bir zemin hazırlamak. Bir kağıtta da görelim mi hocam? Buyurun. Kağıdı yatırırken de kağıdı gerdirmiyorum. Yoksa bu şekilde aşağı düşer. Aşağı sarkıttım. Bir elimi dayadım, eğer elim titriyorsa ucundan yatırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş yatırdım. En sonunda bıraktım. Burada galiba bir iz bıraktık. İyice emmesini bekliyorum kağıdımın. Emdikten sonra artık alabilirim. Şöyle kaldıracağım şimdi yine bir de. Bu şekilde olabildiğince iyi bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Evet, elinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz.